Kürdanla şu şekilde alıyorsunuz. Ondan sonra hop ağza atıyorsunuz. Oha. Evet, sabun, siyah sabunmuş. İçerideki kokular inanılmaz. Turkey, yes. Evet, Fas'tan herkese günaydın. Casablanca'ya geldim. Buraya son bir ay içinde 3. gelişim falan. Hava inanılmaz güzel yine. Bu aralar gezdiğim her yerde hava şansıma bayağı güzel gidiyor. Casablanca, Fas'ın en büyük şehri. Ama başkenti değil. Bizdeki Ankara ve İstanbul gibi Fas'ın ekonomik başkenti Casablanca. Bugün neler yapacağım? Çok yapacak aşırı bir şey yok Casablanca'da açıkçası. En eğlendiğim şehirlerden, en çok gezdiğim şehirlerden biri desem yalan söylemiş olurum. Dünyanın en büyük 7. Afrika'nın 2. camisi burada. Onun yanına gideceğim. Çok güzel bir görüntüsü oluyor gün batımında. Sahil yolu çok güzel. Onun dışında birazcık yürüyüş yapacağım ve Casablanca pazarı var merkezde. Bu arkamda bıraktım şu anda orayı. Oraya gireceğim. İnanılmaz kalabalık. Orada çekim yapmaya çalışacağım. Her girdiğimde üzerime atlıyorlar. Bizdeki İzmir'de Kemeraltı'na gittiyseniz orası gibi bir yer. Türkiye saatiyle şu anda 7.30. Burada saat 5.30. İşte akşam yemeği saatleri. Günü de bitirmeden bir an önce gezmeye başlayayım diyorum. Haydi gidelim. Evet, bunu görmeyi umut ediyordum. Salyangoz. Casablanca'da salyangoz çorbası ünlü. Salyangoz en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Burada da mutlaka denemek istiyordum. Bu arada Casablanca'nın çoğu yerinde olduğu gibi otelimin de hemen dibinde bakın ne var. BİM var. Zaten burada Türk ürünlerini, Türk dizilerine bayılıyorlar. Hala para bozduramadım. Bugünün pazar günü olduğunu unutmuşum. Pazar günü olduğu için pazar kalabalık ama para bozduracak yer yok. Burası Casablanca'nın pazar yeri. Tam şehir merkezinde şöyle bir girişi var. Bizdeki pazar yerlerini andırıyor yine. Aklınıza gelebilecek her şey burada satılıyor. Çantacısından tutun bütün korsan Nike'lar, kaçak olan bütün kıyafetler, şapka, nargileler orada. Burada kaçak yollardan dolar bozabileceğimi söylediler. Ne yapacağım? Şimdi bir iki esnafa soracağım. Birisi muhtemelen bozacak paramı. Salyangoz satıcısından yine buldum. Bu sefer önü kalabalık. Çorba gibi içiyorlar. İçini yiyorlar daha sonra. Kokusu gerçekten çok güzel ama param yok. Alamıyorum şu anda. Canım çok çekiyor ama alamıyorum. Şöyle göstereyim. Evet, paramı bozmak için bir iki esnafa sordum. Bozmadılar. Başka yere dediler. Bakalım kim bozacak? Bozsalar da birazcık yesem, çok canım çekti. Evet, şimdi Joseph'le tanıştım. Nerede para bozdurabilirim diye sordum. Joseph bu. Turkey, hello. Beni bir yere götürdü, para bozdurdu. Kazıklar falan sandım, kazıklamadı da. Argan yağları satıyormuş. Şimdi onun dükkanını çekeceğim. Evet, Joseph'in dükkanına geldim. Şöyle bir bakayım dedim, ne satıyorsun, ne satmıyorsun merak ediyorum dedim. Burada bir sürü yağ çeşitleri satıyor. Biliyorsunuz Fas'ta argan yağı dünyaca ünlü. Burada sabunlar satıyorlar. İçerideki kokular inanılmaz. Gerçekten kokulara bayıldım. Şu anda bütün kokular birbirine karışmış. Çok güzel kokuyor içerisi. Bu ne ya? Evet, sabun, siyah sabunmuş. Şu şekilde. İlginç bir kokusu var. İlk defa gördüm hayatımda. Siyah sabun. Evet, şimdi eskargotu aldım. Bayan satıyor şu şekilde. Şunu verdi. Bir de bunu verdi. İkisini birlikte. Bakalım tadı nasılmış. Göreceğiz şimdi. Bu arada şunun fiyatı 8 TL'ye falan geliyor Türk lirasıyla. Bakalım tadı nasıl. You drink it like this? No, drink. How do you? Ah, like this. Okay, I see. Okay, alright. Oha. Oha. Wow. If you finish, if you want more drink, you give you more drink. Wow. Wow. Evet, bu gerçekten şu ana kadar yediğim en güzel salyangoz. Fransa'da yedim, İspanya'da yedim, Türkiye'de bile yedim bir ara. Migros'ta vardı, bilmiyorum hala var mı. Bu kadar iyisini hiç yememiştim. Kürdanla şu şekilde alıyorsunuz. Ondan sonra hop ağza atıyorsunuz. Bunun içinde 99 farklı çeşit baharat varmış. 99 farklı çeşit baharatı karıştırarak pişiriyorlarmış. Bu kadar güzel bir şey. En son ne zaman içtiğimi hatırlamıyorum. Bu arada bunun buradaki adı eskargot diye geçiyor. Bilginiz olsun. Marketten çıktım şimdi. Joseph'ten ayrıldım. Balık marketini sordum. Balık marketine gitmek istiyorum diye. Saatte de kapandı dedi orası. Buralarda yürümeye devam ediyorum. Yine bu şekilde yağ satan yerler var. Balık pazarına tekrar gitmeye karar verdim. İçi kapandıysa bile etrafında restoranlar vardı. Geçen sefer gittiğimde gördüğüm. Gidelim görelim bakalım. Bizdeki gibi bu şekilde sokağa atıyorlar. Zabıta gelmeden. Pazarın içine girdim şimdi. Geçen geldiğimde buralar bayağı doluydu. Şimdi boşalmış. Kapatıyorlar yavaş yavaş restoranı. Sadece balık yok burada. Buralarda farklı sanat eserleri satıyorlar. Heykeller satıyorlar. Daha açık gibi ama insanlar hala oturup yemek yiyor. Saat 8'de restoranlar kapanıyormuş.
Thank you. Az önce selam veren arkadaşlar şuraya davet ettiler beni. Şurada balık yiyorlar. Kalamar tattırdı, balık tattırdı. Gel dedi, otur dedi. Çok samimi geldiler. Ben de oturdum. Burayı Google Maps'te de görmüştüm daha önce. Fiyatları gerçekten çok uygun. Balık çorbası 20 liraya falan geliyor bizim paramızda. Kalamar tava 60 lira civarına geliyor. Paella söylediğiniz zaman 50 lira civarına geliyor. İsmi Grillade Poissons. Geldiğiniz zaman aklınızda olsun. Say hi to Turkey. Turkey, yes. Bu sos domates sosu dedi. Bunu getirdiler. Bir de patlıcan getirdiler. Efsane bir tabak geldi şimdi önüme. Gerçekten bu kadar daha boş bir tabak bekliyordum ben. Şöyle göstereyim. Gayet doyurucu duruyor. Şöyle bir kalamarın tadına bakayım. Az önce arkadaşlar tattırdı gerçi. Bayağı hoşuma gitti. Balığın tadı çok güzel. Kalamarın tadı çok güzel. Karidesin tadı çok güzel. Geldiğinizde burayı tavsiye ederim. Casablanca'daki en güzel restoranlardan birinin önünden geçiyorum. Onu göstermek istedim. Her ne kadar şu an karnım tok olsa da. Scala Restaurant diye bir tane restoran var burada. Şöyle bir girişi var. Tarihi kale duvarından. Bir sonraki Casablanca videosunda burada yiyeceğim. Burada video çekeceğim. İçeriği göstereceğim size. Casablanca ortalamasının üzerinde fiyatları ama gerçekten çok kaliteli bir yer. Scala Restoran'dan hemen sonra Marina AVM'ye gelmeden önce Rix Cafe var. Geldiğiniz zaman vaktiniz olursa bir kahve bir şeyler içebilirsiniz. Hollywood filmleri çekilirken kullanılan bir yer. Şöyle bir girişi var. 15'e kadar öğlen açık. Sonra 18.30'da 00.30 arasında açılıyor. Evet, sahil kenarındayım. Kalabalığı göstereceğim. Uçsuz bucaksız bir kalabalık var. Arkamda aynı şekilde inanılmaz kalabalık. Herkes kendini dışarı atmış. Bugün pazar olmasının da etkisi var tabii ki. Evet, Hasan 2 ya da 2. Hasan Camisi'nin önüne geldim şimdi. Evet, karşımda böyle bir görüntü var şu anda. Bir yandan güneş batıyor. Bir yandan dünyanın en büyük 7. Afrika'nın en büyük 2. camisi var. Caminin girişine kadar geldim. Yine kapalı. Bu şekilde barikatlarla kapatmışlar. Ben şimdi burada güneşi batıracağım. Muhtemelen kayaların oraya otururum. O zaman bana iyi seyirler. Yarın görüşürüz. Ve herkese günaydın. Yarım saatlik bir koşu yaptım. Derken tam şarjım bitti. Otele geldim. Şimdi uçuşa gidiyorum. Casablanca bu kadardı. Tatil için gelinir mi? Yani. Ben şahsen tatil için gelmeyi tercih etmem. Ama yolunuz düşerse iş için vesaire yapacağınız birkaç bir şey var. En azından vakit geçirebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki destinasyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu ne? What is this? O yüzden şuradan geçeyim. O yüzden diye dedi, Morokko salatası gelecek, bir tane yapacak. Bu mu yoksa Morokko salatası? Bu da olabilir Morokko salatası. çok benzemiyor ama.